Birçok filme efsaneye konu olan Çin Seddi'ni sizler için araştırdım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsin. Çin uygarlığı, Doğu Asya'nın sulak ve verimli topraklarında doğmuştur. Antik tarım teknolojisinde önemli gelişmeler sağlayan uygarlık, tutarlı bir yönetim kurarak insanların sakin, yerleşik bir yaşam sürebilmesine imkan tanımıştır. Ancak doğa, Çin'in komşularına onlara davrandığı kadar iyi davranmamıştı. Orta ve Kuzey Asya, çorak ve kurak ovalardan oluşuyordu. Burada yaşayan topluluklar, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarından onlar için sakin ve yerleşik bir yaşam söz konusu değildi. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan göçebe kabileler Çin'in müreffeh topraklarına sürekli olarak saldırılar düzenlediler. Batıda Tibet platosu, güneyde Sarp Himalayalar ve doğuda Pasifik Okyanusu ile çevrili olan geniş topraklara sahip olan Çin İmparatorluğu, kuzey ve kuzeybatı dışında son derece iyi korunmuş bir coğrafi konuma sahipti. Ancak bu zayıf bölgeler Moğol, Türk ve Xiongnu kabilelerinin saldırılarına açıktı. Üstelik arazi o kadar düzdü ki savunmayı güçleştiren bu durum savaşçı kabilelere büyük bir avantaj sağlıyordu. İşte bu yüzden bir duvar inşa etmeye karar verildi. Bu sadece tek bir duvar değil, birbirine geçmiş çok sayıda duvarın birleşmesinden oluşan Çin Seddi'nin yapılmasına neden oldu. Çin Seddi'nin hangi amaçlar için yapıldığına geçmeden önce bu yapı hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Çin Seddi denilince dağların üzerinde uyuyakalmış bir ejderha gibi uzanıp giden bir yapı aklımıza gelir. Kalıntıları Pohay Körfezi'nde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huanghe Nehri'ni ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden batıya yönelerek devam eder. 6.700 kilometre uzunluğunda ve 5.7 metre yüksekliğindeki bu duvar, kuzeyden Çin üzerine aralıksız akınlar yapan Türkleri ve Moğolları durdurmak amacıyla yapıldı. Çin Seddi burçlarının yüksekliği ise 1 ila 1.7 metre dolayındadır. Bazı bölümleri taştan ve bazı bölümleri de kerpiçten yapılmış bu yapının uzaydan çıplak gözle görüldüğü ileri sürülmekte. Çin Seddi adeta bir koruma kalkanı olarak yapılmıştır. Yapılış nedenlerinden ilki askeri savunma hattı oluşturmaktı. Bu savunma hattı yalnızca askeri amaçlara hizmet etmemiştir. Kültürler arası etkileşimin sağlanması ve duvarın her iki kısmındaki halklar arasında ekonominin canlanmasına olanak sağlamıştır. Ancak asıl amaç istilaları engelleme konusunda işlevini tam olarak yerine getirememiş olsa da İpek yolunun korunmasına katkıda bulunduğundan dolayı sosyal ve ekonomik alanda dünya tarihinde sağladıkları ile ön plana çıkmaktadır. Çin Seddi tek bir imparator tarafından yapılmamıştır. Farklı yüzyıllarda farklı parçalar yapılmıştır. Yani Çin Seddi, antik Çin uygarlığı boyunca süregelen bir proje olmuştur.
Çin Seddi ile ilgili ilk atıflara M.Ö. 7. yüzyılda şiirlerde rastlanır. Bu dönem henüz Çin hanedanının hakimiyeti sağlayamadığı, çatışmalarının devam ettiği dönemdir. Bu dönemde küçük devletlerden oluşan feodal bir yapı vardır. Bunlardan biri olan Gi, komşusu Chu'yu engellemek için bir duvar inşa etmeye karar verir. Bu dönemde inşa edilen duvar, Çin Seddi'nin en eski duvarıdır. Milattan önce 221'de olağanüstü bir şey meydana geldi. İmparator Qin Shi Huang tüm Çin'i hükümdarlığı altında birleştirdi. Toprakların genişlemesi savunma sorumluluğunu da arttırdı. İmparator yeni bir savunma yolu bulmak zorunda kaldı. Bu yol yapmayı en iyi bildiği şeyi seçmek olmuştur. Qin Shi Huang, küçük devletler tarafından daha önce inşa edilmiş olan tüm duvarları birbirine bağlamaya başladı ve onları mevcut en yeni teknolojiyle güçlendirdi. Günümüz haritalarına göre Gansu eyaleti, Jingxiahui özerk bölgesi, Sıhanki ve Sıhanki illeri, İç Moğolistan, Hebei ve Liaoning eyaletlerinin yanı sıra Kuzey Kore duvarlarını birbirine bağladı. Han Hanedanlığı döneminde yeni imparator Han Gaozu duvarları daha da genişletti. Egemenliği sona erdiğinde duvar Dunhuang'dan Pasifik Okyanusu'na kadar uzanıyordu ve 6000 kilometreye ulaşmıştı. Bir sonraki imparator Han Wudi, Batı ile ticaret yapabilmek için İpek yolunu açtı. Ancak İpek yolu Moğol boylarının saldırılarına maruz kalan açık bir hedefti. Bu nedenle Han Wudi, Çin Seddi'ni batıya doğru genişletmek ve güçlendirmek zorunda kaldı. Ming Hanedanlığı dönemine gelindiğinde Çin Seddi uzunluğuna ve sağlamlığına rağmen aşılmaz değildi. Cengiz Han ve Kubilay Han kendi yöntemleriyle Çin Seddi'ni aşmayı ve Çin'i ele geçirmeyi başardılar. Milattan sonra 11. yüzyılda Kubilay Han'ın işgalinin ardından Çin, Moğol İmparatorluğu'na dahil edildi ve Yuan Hanedanlığı tarafından yönetildi. Ming Hanedanlığı boyunca Çin Seddi'nin inşası hiçbir zaman durmadı. ...300 yıl boyunca yeni bölümlerin eklenmesi, eskilerin tamir edilip güçlendirilmesine devam edildi. 15. yüzyılda efsanevi bir general olan Ge Zhiguang, Çin'in kıyı şeridini Japon korsanlardan kurtardı ve Çin Seddi'nin yapımından sorumlu oldu. Ming Hanedanlığı'nın Çin Seddi'ne verdikleri büyük öneme ve onu güçlendirmek için harcadıkları çabaya rağmen duvar düşman saldırılarına karşı etkili olamadı. İşgalciler bu sefer Kuzey Mançu bölgesinden gelmişti. Mançurya klanları Ming Hanedanı'nı devirerek yerine Qin Hanedanı'nı geçirmiştir. Yeni hanedan döneminde politika değiştiğinden Çin Seddi'nin onarımı ve geliştirilmesi yapılmamıştır. Günümüzde küresel bir kültürel miras olarak kabul edilen Çin Seddi, yabancıların girişini engellemek için inşa edilmiş olmasına rağmen bugün milyonlarca yabancıyı ülkeye çekiyor.
Her yıl milyonlarca turist Çin Seddi'nin üzerinde yürümek için Çin'e geliyor.